Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir tarif hazırladım. Fırında sebzeli ve köfteli güveç yapacağım. Çok güzel böyle çömlek güveçlerim var. Bunların içinde pişireceğim. Güveci bir de benim yöntemimle pişirin. O tadına doyulmaz güzel isi, fırın lezzetini, kokusunu bir de siz görün, hissedin istiyorum. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Malzemelerin hepsini hazırladım arkadaşlar. Yarım kilo yarım yağlı dana döş kıymam var. Siz miktarı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kıymamın üzerine öncelikle bir adet yumurtamı koyuyorum. Bir yemek kaşığı yoğurdum var. Yoğurt ve yumurtayı mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum. Bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz. Soğan koymuyorum bu köfteye arkadaşlar. Soğansız. 4 diş güzelce ezdiğim sarımsağım var. Onu ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı da galeta unu koyuyorum. Son olarak da 1 çay kaşığı karbonat. Karbonatla köfteyi yapmayı deneyin ama karbonat koyduğunuzda mutlaka tuz miktarını azaltın arkadaşlar. Şimdi ellerimi güzelce yıkamıştım. Köftemi güzelce yoğuruyorum. Nefis bir köfte olacak bu. Tam ölçülü listedir. Hiç çekinmeden deneyebilirsiniz. Bu köfteyi fırında ya da yağda da kızartabilirsiniz. Izgarada yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi köftemi güzelce yoğuruyorum. İçinde karbonat da olduğu için bütün malzemelerin iyice birbiriyle özdeşleşmesi ve birazcık sakız kıvamına gelmesi köftenin önemli. Onun için 3-4 dakika kadar mutlaka yoğuruyoruz arkadaşlar. Şimdi köftemi ben çok güzel yoğurdum. Yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlendirmeye alacağım. Bu arada biz de sebzelerimizi hazırlayalım. 2 adet patatesim var. Patatesimi çok ufak olmayacak ama fazla da iri olmayacak şekilde küplere kesiyorum. Şöyle size göstermek istiyorum. Bütün patateslerimi aynı şekilde kesiyorum. Patatesimi soyduktan sonra güzelce suda bekletip biraz yıkadım ki nişastası gitsin. Çok yoğun nişastalıdır biliyorsunuz patateste. Bir adet kapya biberim, bir adet de yeşil biberim var. Bunları da çok ufak olmayacak, çok da büyük olmayacak şekilde 4'e bölüp kesiyorum. Ve patateslerimin üzerine ilave ediyorum. Şöyle 2'ye bölüyorum. Onu da ortadan 2'ye bölüyorum. Yaklaşık 1 parmak genişliğinde fırına gireceği için diğer malzemeler pişene kadar biberlerimiz erimesin. Hafif iri yapalım. 1 adet havucum var. Havucumu da aynı şekilde ortadan 2'ye ve onu da 2'ye 4'e bölerek bir nevi orman kebabı gibi düşünün. Çok leziz, sağlıklı bir yemek. Doğrama işlemimiz şimdi bitti. 1 adet domatesim var. Ortadan kestim. Güzelce domatesimi rendeliyorum. Sebzelerimi doğradım. Şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçam var. Domates salçamı da koyuyorum. Üzerine de rendelediğim domateslerimi ilave ediyorum. Sebzelerimi güzel bir sos yapmış olacağım. Biraz çekme tuz. Biraz da karabiber çekme.
İri çekildiği zaman daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Bütün sebzelerimi güzelce karıştırıyorum. Lezzetlendiriyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi köftelerime şekil verebilirim. Köftelerim 1 saat buzdolabında dinlendiler. Şimdi misket büyüklüğünde şu şekilde köftelerime şekil veriyorum arkadaşlar. Benim bu köftelerim ben fazla yaptım. Yarın yine başka bir yemek yapacağım için siz yapacağınız miktara göre hazırlayın arkadaşlar. Çünkü ben yaklaşık 5 kişi için 5 çömlek yapacağım. Bu köfte fazla. Siz de böyle fazla yapıp buzluğa da kaldırıp daha sonra çıkartıp yerseniz inanın köfteleriniz çok daha lezzetli olacaktır. Köfteleri aslında 1 gün 2 gün önce yapıp dinlendirmek her zaman çok daha faydalı. Dışarıdaki hazır köfteler emin olun 1-2 gün dinlenmiş olan köftelerdir. Bütün köftelerimize bu büyüklükte misket şekilleri veriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bütün köftelerimi halka şeklinde, misket şeklinde dizdim. Altlara 5'er tane köfte koydum. Şimdi üstlerine sebzelerimi atıyorum. Karıştırdığım, güzel bu sosladığım sebzeleri dolduruyorum. Hepsi birlikte harikulade bir lezzete ulaşacak. Birkaç kaşık gözünüz aldığı kadarıyla üstlere tekrar köfte koyacağız çünkü. Evet, tam da 5 kase yapmıştım. Buna uygun çıktı. Elimde terazi gibiymiş arkadaşlar. Şimdi üstlerine birkaç tane daha köfte koyuyorum. Ki köftenin bütün yağı, kokusu yemeğin her yerine karışsın. Köfteyi kaşıkla karıştırmak istemediğimiz için bu yöntem tam sanki karıştırmışız gibi olacak. Köftenin yağı, kokusu bütün malzemeye geçmiş olacak. Hem alttan hem üstten. Şimdi ıslattığım yağlı kağıdımı güzelce sıktım ve yemeğimin üzerine seriyorum. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Bir 20 dakika bu kağıtla birlikte sonra çıkaracağız, işlem yapacağız. Evet arkadaşlar, 180 derecede üzeri yağlı kağıt örtülü 20 dakika. Sonra da bir 10 dakika 220 derecede güzelce yemeğim pişti. Şimdi biraz üstlerine kaşar peyniri koyacağım. Bu elzem değil, arzu ederseniz koyarsınız. Kaşarınız varsa böyle daha lezzetli oluyor çünkü. Hemen kaşarlarım eriyene kadar bir 5 dakika daha fırınıma verip çıkarıyorum. Yemeğim pişti ve hazır. Evet, nefis yemeğim hazır arkadaşlar. Hemen 5 dakikada kaşarım da eridi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir de servis yapıp da göstermek istiyorum. Evet, nefis yemeğimiz hazır. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Gerçekten tavsiye ettiğim çok güzel bir yemek. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum.